Herkese merhaba, ben Satı Yükselin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Kuru fasulyeyi akşamdan ıslamaya son diyorum. Gerçekten çok pratik bir tarifle geldim. Mutlaka denemenizi de öneririm. Öncelikle ben ölçü olarak 3 su bardağı kullandım. Kuru fasulyeyi tencereme ekledim. Üzerine de soğuk su ekliyorum. Su olarak da 1 litreden birazcık fazla olacak şekilde ekledim. Sonrasında da ocağıma alıyorum. Ocağımızı aldıktan sonra kaynama hareketini bekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra da dakika tutalım. 5 dakika kaynatalım. 5 dakikanın sonunda ocağımızı kapatalım ve üzerine 1 su bardağı soğuk su ekleyelim. Sonrasında da 1 saat bekletelim. Bir saatin sonunda da süzdükten sonra ister düdüklüde pişirin. Düdüklüde pişirirseniz 10 dakikada pişiyor. Eğer tencerede yapacaksanız 1 saat 1,5 saat arası sürebiliyor. Şimdi ben hemen süzüyorum. Sonrasında da yemeğimin pişirme işlemine geçiyorum. Bugün ben sizler için tencerede yaptım. Çünkü herkesin düdüklüsü olmayabiliyor. O yüzden de tencerede yapmayı tercih ettim. Bir tane kuru soğanımı yemeklik doğradım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ocağımızı yakalım. Daha sonrasında da ben 1 yemek kaşığı dolusu da domates salçasıyla biber salçasının karışımını ekledim. Bugün kullanmış olduğum zeytinyağının çok fazla kızmasını istemedim. O yüzden de domates salçasıyla biber salçasını hemen ilave yaptım. İsterseniz sizler soğanı öncesinden kavurabilirsiniz. Salçamın çiğliği geçene kadar 30 saniye kaşığımın arka tarafıyla ezerek pişiriyorum. Kuru fasulyenin tamamını kendi yemeğimde kullanmadım. Yarısını eşim için yaptım, yarısını da kendim için yapıyorum. Kuru fasulyeyi ekliyorum. Yani burada 1,5 su bardağı kuru fasulye var diyebilirim. Fasulyemizi ekledikten sonra karıştıralım. Sonrasında da suyunu ilave yapalım. Ben yemeğimde toplamda 8 su bardağı kaynar su ekledim. İlk etapta 5 su bardağını ekledim. Sonrasında da eksildikçe bir yandan ilave yaptım. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugün ben yemeğimde et kullanmak istemedim. Zeytinyağlı yapmak istedim. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi de öneririm. Videomuzun başında göstermiş olduğum yöntemle yaptığımız zaman kuru fasulyeler kesinlikle dağılma yapmıyor. Tüm tüm pişiyor. Düdüklüde yaparsanız 10 dakikada hemen böyle özünü bırakmış bir şekilde oluyor. Ama normal tencerede yaptığınız zaman pişme süresi birazcık uzayabiliyor. Benim yemeğim yaklaşık 1 saat 20 dakikada çok güzel bir şekilde hem özünü bıraktı hem de yumuşacık oldu. Eğer kuru fasulyeyi böyle acılı seviyorsanız acı kuru biberiniz varsa içine ilave yapın. Gerçekten çok da güzel aromasını bırakıyor. Sonrasında da damak tadıma göre tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Suyu da birazcık eksilmişti. O yüzden 1 su bardağı da tekrardan su ilavesi yaptım. Sonrasında da bir 15 dakika daha kaynattıktan sonra da afiyetle yenmek için hazır oldu. Bizim evde yemekler genelde soğanlı ve soğansız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada da eşime yapmış olduğum kuru fasulyeyi gösteriyorum. Eşimin en sevdiği yemeklerden bir tanesi de kuru fasulye. O yüzden de bizim evimizde sık sık pişiyor. İlk önce eşimin yemeğini ocağa koyduğum için onunki pişti, onunkini dinlenmek üzere kenara aldım. Sonrasında da kendi yemeğimin kontrolünü yapıyorum. Yemeğimizin pişip pişmediğini suyunun renginden, koyulaşmasından anlayabilirsiniz ama yine de böyle bir damak tadınızla da kontrolünü yapın. Sonrasında da ocağımızı kapatalım, biraz dinlensin. Kuru fasulyeler dağılma yapmadan tüm tüm görmüş olduğunuz gibi ve yumuşacık pişiyor. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Kuru fasulye bildiğiniz üzere bizim kültürümüzde var. Yazın, kışın hiç tereddüt etmeden her zaman yapabileceğimiz harika bir lezzet. İster etli yapın, ister zeytinyağlı yapın. Her türlü çok güzel gidiyor.
Yanına turşu çıkartabilirsiniz, yoğurt çıkartabilirsiniz, isterseniz soğan kırabilirsiniz, afiyetle yiyebilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.